Elon Musk günde 6 saat uyuyor ve dünyanın en zengin adamı. Steve Jobs'ın da 4 ile 5 saat uyuduğu söyleniyor. Dahiydi. Napolyon'a atfedilen meşhur bir söz var. 6 saat çalışkan için, 7 saat tembelliğe meyilli olan için, 8 saat ise ahmaklar içindir. Ve biz bunları duyunca içimizde küçük bir ses konuşmaya başlıyor. Demek ki ben de daha az uyursam daha başarılı olabilirim. İşte o ses sana yalan söylüyor. Bugün o yalanı parçalayacağız. Hem bilimle, hem araştırmalarla, hem de işin en ilginç kısmıyla, Elon Musk'ın kendi ağzından. Çünkü az uyu, çok çalış kültürü aslında büyük bir mit ve bu mitin arkasında çok tehlikeli bir gerçek var. Sen daha az uyuyorsun, beynin yavaş yavaş performans kaybediyor ama bunu fark etmiyorsun bile. Önce şu miti doğru anlayalım. Az uyu, çok çalış fikri yeni değil. Endüstri devriminden beri hayatımızın içinde. Fabrikalar, gece vardiyaları, erken kalkan yol alır. Hepsi aynı mesajı veriyor. Uyku zaman kaybıdır. Sonra bu düşünce modern başarı kültürüyle birleşti. Silicon Valley'de günde 4 saat uyuyarak şirket kurduğu hikayeleri dolaşmaya başladı. Sosyal medyada sabah 4'te kalkıp buzlu suya giren milyonlarca insan gördük. Sanki ne kadar az uyursan o kadar başarılı oluyormuşsun gibi. Mantık olarak ilk bakışta kulağa gayet doğru geliyor. Diyelim ki biri günde 6 saat uyuyor, diğeri 8 saat. Günde 2 saat fark, yılda 730 saat ediyor. İnsan ister istemez düşünüyor. 730 saat daha fazla çalışırsam tabii ki daha başarılı olurum. Ama işte herkesin atladığı nokta tam da burası. Bu hesabın içinde sadece süre var, kalite yok. Kimse şu soruyu sormuyor. Az uyumuş beynin o 730 saatte gerçekten ne kadar verimli çalışıyor? İşte bütün mesele burada başlıyor. Şimdi işin en ilginç kısmına gelelim. Elon Musk, Tesla, SpaceX, X şirketlerinin kurucusu. Dünyanın en yoğun çalışan insanlarından biri. Ve az uyuyan başarılı insan denince çoğumuzun aklına gelen ilk isim. Peki gerçekten bu konuda ne söylüyor? Joe Rogan'ın podcast'inde çok açık bir şey söylüyor. Daha az uyumayı denedim. Ama ne zaman daha az uyusam toplam üretkenliğim düşüyor. Sonra şunu ekliyor. 6 saatin altına indiğimde beynim resmen ağrıyor. Düşünsene, adam deneyi bizzat kendi üzerinde yapmış. Ve vardığı sonuç şu. Daha fazla uyanık kalıyorum ama daha az iş çıkarıyorum. Hatta bu sadece tek bir röportajda söylediği bir şey de değil. 2023'te CNBC'ye verdiği röportajda yine aynı şeyi söylüyor. Daha az uyumayı denedim. Daha fazla uyanık kalıyorum ama toplamda daha az iş yapıyorum. Yani yıllar sonra bile fikri değişmemiş. Bir de 2018 yılı var. Tesla'nın en zor döneminde haftalarca fabrikada çalışmış, hatta bazı geceler zeminde uyumuş. İnsanlar bunu görünce işte gerçek başarı bu diye düşündü. Ama yıllar sonra o dönemi anlatırken şunu söylüyor. Bir sürü nöronu yaktım. Kimse bu kadar çalışmamalı. Bunu kimseye tavsiye etmem. Düşünsene, insanların örnek gösterdiği kişi aslında tam tersini söylüyor. Bir nevi tapınağın rahibi çıkıp "Arkadaşlar bu inandığınız şey doğru değil" demiş gibi. Tamam, Musk'ı bir kenara bırakalım. Çünkü tek bir kişinin deneyimi bilim değil. Peki araştırmalar ne söylüyor? İşte burada karşımıza UC Berkeley'den uyku araştırmacısı Profesör Matthew Walker çıkıyor. Yıllarını sadece uyku üzerine çalışmış bir bilim insanı ve söyledikleri gerçekten düşündürücü. İlk bulgu: 6 saat uyku sandığın kadar masum değil. Walker'ın aktardığı araştırmalarda insanlar 10 gün boyunca her gece sadece 6 saat uyuyor. 10. günün sonunda bilişsel performansları 24 saat boyunca hiç uyumamış biriyle aynı seviyeye düşüyor. Bir daha söyleyeyim, 0 saat değil 6 saat. Çoğu insanın "bana yeter" dediği süre ve buna rağmen beyin bir gece hiç uyumamış biri gibi çalışmaya başlıyor. İkinci bulgu: sistem bozuluyor. Uyku yoksunluğu yaşadığında sadece performansın düşmüyor, aynı zamanda o performans düşüşünü fark edecek sistem de bozuluyor. Yani sabah kalkıyorsun, "ben gayet iyiyim, alıştım artık" diyorsun. Ama dikkatin düşmüş, karar verme hızın yavaşlamış, hafızan zayıflamış ve bunların hiçbirini fark etmiyorsun. Çünkü bunları ölçen beynin de yorgun. Sarhoş olan biri "iyi araba sürerim" diyor ya, uyku yoksunluğu tam böyle çalışıyor. Üçüncü bulgu: yaklaşık 16 saat uyanık kaldıktan sonra beynin performansı belirgin şekilde düşmeye başlıyor. Sabah 7'de uyandıysan gece 11'den sonra beynin ilk saatlerdeki gibi çalışmıyor, dikkat azalıyor, karar verme yeteneği düşüyor, hata yapma ihtimali artıyor. Bunun sebebi şu: gün boyunca beyninde adenosin adlı bir madde birikiyor ve bu madde ne kadar artarsa uyku baskısı o kadar artıyor. Birçok kişi burada kahveye güveniyor. "Bir kahve içerim geçer" diyor. Maalesef kafein adenosini temizlemiyor. Sadece bir süreliğine etkisini gizliyor. Uyku borcu duruyor faiziyle birlikte ve sonunda yine gelip seni buluyor. Şu an tam bu noktada bazıları şöyle diyecek: "İyi de ben zaten 5 ile 6 saat uyuyorum ve gayet iyiyim." Tamam, bunu da konuşalım. Gerçekten az uyuyup hiçbir sorun yaşamayan insanlar var.
Bilimde bunlara doğal kısa uyuyucular deniyor. Familial Natural Short Sleep. Bu kişilerde DEC2 ve ADRB1 adlı gen mutasyonları bulunuyor. UCSF'den Profesör Ying-Hui Fu'nun araştırması bu genleri keşfetti ve bu mutasyona sahip insanlar gerçekten 4 ile 6 saat uyuyup tamamen sağlıklı şekilde yaşayabiliyor. Yani istisnalar gerçekten var. Ama tabii bu insanların oranı yaklaşık %2. 100 kişiden sadece ikisi. Geriye kalan 98 kişi kendini o %2'nin içinde sanıyor ama değil. İşin ironik tarafı da bu zaten. Herkes istisna olduğunu düşünüyor. İstatistik ise tam tersini söylüyor. Ben büyük ihtimalle o %2'nin içinde değilim. Sen de büyük ihtimalle değilsin. Çünkü olma ihtimalimiz gerçekten çok düşük. Peki bütün bunların bedeli ne? Sadece biraz yorgun hissetmek mi? Keşke öyle olsa. Walker'ın aktardığı araştırmalara göre düzenli uyku eksikliği, kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer ve bazı kanser türleriyle ilişkilendiriliyor. Bağışıklık sistemi zayıflıyor. Çok daha çabuk sinirleniyorsun, sabırsız oluyorsun, küçük şeylere gereğinden fazla tepki veriyorsun. Günün sonunda bugün hiçbir şey yapamadım hissiyle eve dönüyorsun. Ve birçok insan bunu motivasyon eksikliği sanıyor. Oysa sorun bazen sadece yeterince uyumamak. Walker'ın Forbes'a söylediği bir cümle var. Bence bütün videonun özeti gibi. Daha az uyumak daha fazla verimlilik getirmiyor. Tam tersine kaliteli uyku üretkenliği arttırıyor. Çünkü mesele masada kaç saat oturduğun değil, o saatlerde beyninin ne kadar iyi çalıştığı. Şöyle düşün, telefonu %15 şarjla bütün günü çıkarmaya çalışıyorsun. İlk başta çalışıyor gibi görünüyor ama pil sürekli azalıyor ve bir noktadan sonra telefon hala açık ama eskisi gibi çalışmıyor. İşte beyin de böyle. Tek fark şu, telefon sana pilinin yüzde kaç olduğunu gösteriyor. Beyin göstermiyor. Toparlayacak olursak az uyuyup başarılı olan insanlar gerçekten var. Ama ya çok nadir görülen genetik bir özelliğe sahipler ya da aslında düşündükleri kadar verimli değiller. Elon Musk bile bunu kendi üzerinde denemiş ve açık açık söylemiş. Daha az uyuyunca daha az iş yapıyorum. Bilim de aynı şeyi söylüyor. 6 saat uyku düşündüğümüz kadar güvenli değil. Üstelik en tehlikeli kısım beyin, performansının düştüğünü bile fark edemiyor. Az uyu, çok çalış, kulağa çok cazip geliyor. Çünkü bize bir kısa yol satıyor. Ama gerçek hayatta işler tam tersi. Daha az uyuyorsun, daha az üretiyorsun, daha çok hata yapıyorsun, daha fazla zaman kaybediyorsun. Ve çoğu zaman bunun nedenini bile anlayamıyorsun. Belki de bugün yapabileceğin en verimli şey 1 saat daha fazla çalışmak değil, bu gece 1 saat daha erken uyumak. Bir sonraki videoda görüşürüz.